mantık ve akıl üzerine. Mantık nedir? Akıl nedir? Bilinç nedir? Yapay öğrenme nedir? Bu konuda konuşalım. Mantık ve veya yani birleştiren, zamanı oluşturan, yönü oluşturan şey ve bir de veya yani mekanı oluşturan, paralelliği oluşturan şey. Mesela paralel bağlı yollar var. Veya istediğin yolu seçebilirsin. Ve de ise bütünlük birleştiren yani parçadan bütüne gitmek ve bütünden parçaya gitmek veya yani gerçeği sanallaştırmak, sanallarla gerçeğe ulaşmak. Şimdi gerçek dediğim zaman parçalar ayrı ayrı düşündüğün zaman bir fonksiyon ifade etmez. Birleştirince yeni bir fonksiyon kazar. İnsan bilinci gibi mesela. 1 milyar nöronun varsa dili öğrenemezsin. Ne lazım? 100 milyar nöron lazım. Veya 10 milyar üzerinde nöron çıkacak ki dil kavramı olsun vesaire. Bağlantılardan. Veya tabii bu temelde mantık kullanılmış mesela hava soğuksa ve bu buysa veya sonuçta bir yargıya veriyorsun. Yani önermelerden bir yargıya varıyorsun. Tabii bunu sembolleştirmişler, mantık dili geliştirmişler. Oradan da bilgisayar donanım vesaire olmuş. Akıla geldiğimiz zaman akıl nedir? Mantık nedir? Akıl nedir? Akıla geldiğimiz zaman akıl toplumsal bir şey. Yani akıl aslında Arapçada da bağlama anlamında. Yani network olarak düşünebiliriz. Zeka dediğimiz zaman işte bilgiyi işleme kapasitesi, aralardaki bağlantı kurabilme kapasitesi. Bilinç ise apayrı bir şey. Bilinç öğrenmeyle alakalı. Yani dengeleme. Öğrenme de bir dengedir yani. Verilerle, ağırlıklarla dengeleniyor. Mesela dil kavramı oluştuğu zaman her dilin bir ağırlığı var. Tıpkı statik sistem gibi ağırlıklar var. Onlar momentler işte kesme kuvvetleri, normal kuvvetleri vesaire gibi şeyler oluşuyor. Zaten sinir ağları da öyle yani bir dengelemeden söz edilebilir. Dolayısıyla bir denge, öğrenme ile birlikte bir kapasite oluşuyor. Kuantum fiziğindeki gibi işte geçmiş, gelecek, aynı andalık, olasılık vesaire. Mesela mekan aslında olasılıkların toplamı. Şu olduğu zaman V yani olasılıkların toplamı mekan. Bir de V olduğu zaman zaman yani ortada bir sıralamanın farkın olduğu şey ve birleştiriyorsun. Yani bir kural, bir koşul koyuyorsun. Çünkü sıralama bir koşul gerekiyor. Büyüklük, küçüklük, fark koşulu. Dolayısıyla zaman kavramı, kütle kavramı, işte akıl kavramı oluşuyor. Çünkü öncelik sırası önemli mesela. Önce gerdeğe girelim, sonra işte düğün yapalım, sonra nişan yapalım, söz yapalım. Yani bir sırası lazım. Neden? Bir düzen için. Aynı şekilde